Ruhun yoluna hoş geldiniz. Evrenin sırları, gölgelerde kalmış hakikatler ve unutulmuş bilgiler. Kurgunun ardındaki gerçeklere yaptığımız bu yolculukta bize katılın. Bugün sizlere Türkiye'nin en dikkat çekici ruhsal araştırmacılarından biri olan Bedri Ruhselman'ın ardında bıraktığı gizemli bir kitaptan bahsedeceğim. Tıp eğitimi almış bir doktor olan Ruhselman, 1960 yılında kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumduğunda geride sıradan bir eser değil, insanlığın ruhsal geleceğini konu alan yıllarca gizli tutulmuş bir kitap bırakmıştı. İlahi Nizam ve Kainat. Şimdi bu kitabın içerdiği gelecek öngörülerine ve devre kapanışı sonrasındaki varoluşa birlikte bakacağız. Kitap 1959 yılında yazıldı. İçinde sadece geleceğe dair değil, insanlığın varoluşuna, ölümden sonraki yaşama ve evrensel yasaların işleyişine dair sırlar vardı ve insanlar bu bilgilere henüz hazır değildi. İlahi Nizam ve Kainat, Bedri Ruhselman tarafından yazılsa da aslında yazdıran bambaşka bir varlıktı. Ruhselman, bilimsel kökenli, rasyonel düşünen biriydi. Ancak bu kitabı yazarken bilgileri bir medyum aracılığıyla yüksek bilinçli bir varlıktan aldı. Bu varlık kendisini yalnızca önder olarak tanıttı ve ona bir şey söyledi. Bu bilgileri şimdi yayınlama. Zamanı geldiğinde insanlık hazır olacak. Ancak o zaman anlayabilirler. Kitap, vasiyet gereği 2013 yılında yayınlandı. Yani yazıldıktan tam 54 yıl sonra. Peki ama ne vardı bu kitapta? Önder, evrensel yasaları bilen, maddi evrenin ötesinde var olan yüksek bir ruhsal varlıktı. İnsanlığa bu bilgileri vermesinin nedeni, yaklaşmakta olan büyük bir kozmik değişimdi. Bu değişim, dinlerin kıyamet dediği ama aslında bir bilinç sıçraması olarak tanımlanabilecek bir dönemdi. Önder'in anlattığına göre insanlık bir döngü içindeydi. Bu döngüler ruhların gelişimi için belirli sürelerde açılır ve sonra kapanırdı. Bu anlatıya göre biz son devreye girmiştik ve artık bir devre kapanışı yaklaşıyordu. Her ruh gelişmek üzere evrenin farklı boyutlarındaki okullarda deneyimler yaşar. Dünya da bu okulların bir parçasıdır. Ama her okul döneminin bir sonu vardır. İşte bu sona devre kapanışı denir. Bir devre, binlerce yıl süren bir bilinç sınavıdır. İnsanlık bu devrede hem bilimsel hem de ruhsal olarak evrim geçirir. Ancak belli bir noktadan sonra gelişim durur. Ve o zaman evrensel sistem devreyi kapatır. İlahi Nizam ve Kainat kitabına göre bu, dünyanın dengesinin önce bozulması, sonra yeniden kurulması şeklinde gerçekleşir. İçinde bulunduğumuz devre 70 bin yıl önce Nuh tufanı sonrası başlamıştır. O dönemde Mu ve Atlantis kıtaları batmış, Mu devresi kapanmış ve mezun olan varlıklar yarı süptil aleme geçmiştir. Sağ kalan insanlar ise ilkel bir hayata başlamış, içinde bulunduğumuz devre açılmıştır. Ve Önder'in aktardığına göre bu devre 2009 yılı itibariyle kapanış sürecine girmiştir. 2059 yılı ve sonrasındaysa bu kapanış hızlanacak, ruhsal ve fiziksel ayrışma daha belirgin hale gelecektir. Kitap, bir devre kapanışının yaklaşmakta olduğunu gösteren işaretleri detaylı şekilde anlatır. Devre kapanışını bir geçiş ve inkılap yani dönüşüm olarak tanımlasa da, bu sürecin hem içsel bir dönüşümü hem de çok büyük ve yıkıcı fiziksel olayları içerdiğini net bir şekilde belirtir. Bu olaylar, hazırlanmamış olanları çok rahatsız edici, korkutucu, zahmet ve ıstıraplar içinde bırakıcı karakterler taşıyacaktır. Ancak kendini hazırlamış olanlar için bu durum bir felaket değil, en büyük kurtuluş anı, en sevinçli ve mutlu günün doğuşu olacaktır.
Bu son dönemde ruhsal hazırlık büyük önem taşımaktadır. Kitap, insanların bilgi, mantık ve idrak devrine girdiğini, semboller yerine yüksek hakikatlerin açık bilgilerine susamışçasına ihtiyaç duyduğunu ifade eder. İnsanlığın yapay zeka, genetik manipülasyonlar gibi bilgi ve teknolojiler açısından mum medeniyeti seviyesine geldiğini ve bunun bir yozlaşma ve son çırpınış olduğunu belirtir. Yani yüksek bilgi seviyesine ulaşmanın kendisi bir devre kapanışının alametlerinden biridir. Önder, bilgi artacak ama hikmet azalacak, diyor. 2009 ve 2059 yılları arasında olaylar insanları çok rahatsız edici, korkutucu, zahmet ve ıstıraplar içinde bırakıcı karakterler almaya başlayacaktır. Soğuk bölgeler ısınacak, bazı bölgeler alışılmadık sıcaklarla kavrulacak, anormal rüzgarlar korkunç tayfunlara dönüşecek, depremler sıklaşacak ve şiddetlenecek, yanardağ patlamaları, obruklar artacaktır. Kitap, bunların dünyanın negatif enerjiyi dışa vurma şekli olduğunu belirtir. Bazı şehirler büyük sarsıntılarla yok olacak, yerlerinde büyük çukurlar veya göller meydana gelecektir. Uzun kuraklıklar görülecek, yaşanmaz hale gelen yerlerden büyük göçler başlayacak, bu da topluluklar arasında huzursuzluk yaratacaktır. Kanser vakalarının çoğalacağı da kitapta belirtilmektedir. Bu arada kutuplar bu dönemde 13 derece kayacak, dünya ekseninde toplamda 36 derecelik bir eğim oluşacaktır. Bu değişimlerin bazı bireylerin sezgilerini artırırken diğerlerinde psikolojik dengesizliklere neden olacağı da belirtiliyor. 2059 yılından itibarense çok daha büyük tabiat olayları başlayacaktır. Kutuplar son kayma noktalarına ulaştığında dünyanın dengesi birdenbire tümüyle bozulacak ve dünya yarım dairelik bir dönüşle birkaç gün gibi kısa bir zamanda tepesi üstü gelecektir. Bu büyük denge bozuklukları sırasında mevcut kıtalar batacak ve yenileri yükselecektir. Artık eski coğrafi oluşumlar kalmayacaktır. Kitap, tüm bu olayların büyük tertip ve nizamlara tabi olduğunu, hiçbir şeyin keyfi ve rastgele meydana gelmediğini vurgular. Bunlar, varlıkların liyakat derecelerine göre vazife planı ve kader mekanizması dahilinde gerçekleşen bilgelikle dolu düzenlerdir. Hazırlıklı insanlar için bu bir felaket değil, sonsuz parlak ülkelerin kapısının açıldığı bir kurtuluş anıdır. Bu kapıdan geçiş bir fiske vuruşuyla içeri dalmak kadar kolay olacaktır. Zira kapı zaten açıktır. Hazırlanamamış olanlar ise maddeye olan bağlılıkları nedeniyle kaba maddelere dönme ihtiyacını yerine getireceklerdir. Yani gelişim merdivenindeki liyakat basamaklarında hak ettikleri yerde kalacaklardır. Yarı süptil alem, sevgi planı veya cennet sembolüyle anlatılan yer, bu geçişin hedeflerinden biridir. Burada fiziksel hastalık, ölüm, yorgunluk gibi dünya realiteleri yoktur. Varlıklar imgelerle diledikleri gerçeklikleri anında yaratabilirler. Devre kapanışıyla birlikte ruhsal ayrışma başlayacaktır. Bu, görünmez ama güçlü bir enerji süzgeci gibidir. Ruhlar, bilinç düzeylerine göre ayrılır. Devreyi başarıyla geçenler, evrensel değerlere yönelmiş, bencillikten arınmış, sevgi, anlayış ve ruhsal farkındalık geliştirmiş kişiler olacaktır. Bu insanlar, 2060 sonrası daha yüksek titreşimli, farklı bilinç düzeyindeki ortamlara geçecektir. Bu dünyalar fiziksel olabilir, ancak bizim algımızın ötesindedir. Ortada kalanlar ne iyi ne kötü. Ruhsal olarak potansiyele sahip ama yeterince gelişmemiş kişilerdir. Bu ruhlar başka bir dünyada benzer frekanstaki bir devrede yeniden doğarlar. Onlara yeni bir fırsat verilir. Dünyada kalanlar bencil,
hırslı, başkalarına zarar veren ve ruhsal gelişimi reddeden kişiler olacaktır. Dünya onlar için bir arınma alanına dönüşecek ve 2070 sonrası bu grup yoğun karmik süreçlerden geçecektir. Bu süreç, savaşlar, sosyal yıkımlar ve içsel çöküşlerle dolu olabilir. Ancak bu bir ceza değildir. Çünkü evrende ceza yoktur. Sadece dengeleme vardır. Değerli izleyiciler, bugün İlahi Nizam ve Kainat kitabının sunduğu uzun yıllar saklı kalmış bilgilere ve geleceğe dair öngörülere değindik. Kitabın amacı korku yaymak değil, farkındalık ve hazırlık için uyarmak. Küresel ısınma, iklim değişiklikleri, doğal afetler, kıtaların batışı, kutupların yer değiştirmesi gibi bilim dünyası tarafından da kabul edilen köklü dönüşümlere, bu olayların ardında yatan ilahi düzen ve ruhların tekamül yolculuğu açısından baktık. Unutmayalım ki bu anlatılanlar evrendeki hiçbir şeyin tesadüfi olmadığını, her olayın derin bir uyum ve kader mekanizması içinde gerçekleştiğini öne süren bir bakış açısı sunar. Bu bilgiler kesin yargılar olarak kabul edilemese de bizlere hayatın ve geleceğin akışı üzerine düşünmek, farklı perspektifleri akılda tutmak ve kendi tekamül yolculuğumuzu derinlemesine sorgulamak için birer ilham kaynağı olabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.